Herkese merhabalar. Bugün de sizlerin karşısına rehber niteliğinde bir Telegram oyunu videosuyla çıktım. Thingiverse ile ilgili rehber niteliğinde bir video hazırlama gereği duydum. Çünkü bu oyun alışılageldik Telegram oyunlarına göre hem daha karmaşık hem de daha zor gözüküyor. Ama aslında görüldüğü kadar zor değil. Birazdan bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde siz de bana hak vereceksiniz. Telegram oyunlarını bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse, Telegram oyunları ton ekosisteminin oyunları ve listelendiğinde sizlere kripto para kazandırıyor. Thingiverse'de listelenme ihtimali olan oyunlardan biri. Tabi bunun garantisini ben veremem. Sonuçta ben sadece içerik hakkında bilgi veren biriyim. Konuyu çok uzatmadan hemen Thingiverse rehberimize geçelim. Oyunu hiç bilmeyenler için giriş videosunu size göre sağ üst köşeye ve videonun sonuna koydum. Oradan önce o videoyu izleyip sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Ya da Telegram kanalımıza gelerek sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına hem oyunun linkini hem de Telegram kanalımızın linkini bıraktım. Oradan gelebilirsiniz. Orada Thingiverse konusunda uzman bir ekibimiz var. Sohbet kısmından da sorularınızı sorabilirsiniz. Üstelik tamamıyla ücretsiz. Hemen A'dan Z'ye rehberimize başlayalım. Medeniyetinizin olduğunu varsayıyorum. Çünkü yoksa bunları yapamayacaksınız. Öncelikle ana ekranında bir pusula simgesi var. O pusula simgesine tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda hemen ilk yerde görev çıkmayabilir. O sebeple birkaç kere daha pusulaya tıklamanız gerekebilir. Bunu özellikle hatırlatmakta fayda var. Bulduğunuzda daha sonra bu kısmı, yanında gösterilen kısmı tıklıyorsunuz. Ekran görüntüsünü almanızı tavsiye ederim. Çünkü sürekli gir çık yaptığınızda bu yeri kaçırabilirsiniz. Ve yapacağımız şey de görevleri tamamlamaya çalışmak. 3 tane renk var. İlki yeşil. Bunun anlamı görevi başarıyla tamamladınız ve ödülü kazandınız. Ama şöyle de bir sorun var burada. Ödülün süresi bitince kaybolacak demek. Mavi. Görevi yine başarıyla tamamladınız ve kazandığınız ödül kalıcı olarak sizlerin anlamına geliyor. Ve son olarak da kırmızı. Zaten renkten de az çok anlamışsınızdır. Görev başarısız oldu demek. Şimdi görev ekranına geçelim. Burada bazı yerler görüyorsunuz. Zaman, parametre ve bunların ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz. Burada gözüken zaman en ideal %100 olması gereken saat demek. Parametreler medeniyetinizin en az olması gereken seviyeyi gösteriyor. Örneğin burada end 15 olması gerekiyormuş. Ve burada da gördüğünüz gibi görevi başarırsanız kazanacağınız ödülü gösteriyor. Hemen şurada da görüyorsunuz bizden 15 olması isteniyordu. Ve bizim de 17. Doğal olarak da görevi yapmamızda bir sorun gözükmüyor. Parametreler yeterliyse bu butona basıyoruz. Ve açılan ekranda da yıldız tozu harcayarak medeniyete gönderiyoruz. Bunu da ibreyi sağa ya da sola çekerek yapıyoruz. İbreyi sola kaydırdığınızda saat azalıyor ama tamamlanma yüzdesi azalıyor. Yani %100 olması çok önemli. %100'den aşağı olan derecelerde tamamlanmama ihtimali var tabii ki. Sağa kaydırdığınızda saat uzuyor ama yüzdelik artıyor. Yani o %100 aşamasına daha fazla yaklaşıyorsunuz. %100 olması tabii ki kazanma şansını çok arttırıyor. %100 olmuyorsa farklı görevleri aramak daha mantıklı gibi duruyor. Ve gönderdik diyelim. %100'ünü gönderdik diyelim. %100 oldu yani. Ve görev de başarılı oldu. Görev başarılı olduğunda 2 tane şey gelebiliyor. Ve başarılı olduğunuzda yıldız tozu da kazanabiliyorsunuz. Bazen de mavi ve yeşil ödül aynı anda da gelebiliyor. Bir de şöyle düşünelim. Mesela göreve göndermeden önce bir de baktık ki parametre bize uygun değil. O zaman sağa ne kadar çekersek çekelim %100 olmuyor. Bu da tabii ki görevin başarılı olma ihtimalini azaltıyor. Yani başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabiliyor. Buradan ne sonucuna varıyoruz? Parametreye uygun görevleri yapmak gerekiyor tabii ki. Peki görevler sonuçlandığında bizi neler bekliyor? Göreve gönderdik. Görev başarısız oldu diyelim. Bu gibi durumlarda tabii ki sadece moral düşüklüğü oluyor. Bazen de int, def, end gibi önemli kartlarda geçici düşmeler olabiliyor. Bu grafikte geçici düşen morali görüyorsunuz. Başarılı olduğunuzda da yine
geçici süreli moral artışı olacak ve görevlerden elde ettiğiniz ödül de yükseliyor. Bunda INT'e dikkat ettiyseniz 8-8'den 18-18 oldu. İki tarafa da eşit miktarda ekleme yapılmış. Şimdi en önemli soruya geldik. Bu görevleri yapmak bize ne kazandıracak? Öncelikle medeniyetinizin kartları kalıcı olarak yükseltme şansına sahip oluyorsunuz. Ayrıca görevleri kazanıp madalyon da elde edeceğiz. Etkinlikle birlikte gelen görevleri yanında görüyorsunuz. Biraz da bunların ne anlama geldiği hakkında birazcık sizlere bir şeyler söyleyeyim. Öncelikle bu 10 gün göreve gönderme. Bu 5 kere göreve gönderme ve başarılı olma. Bu mavi renkli kalıcı mutasyondan 3 tane elde etme. Bu medeniyette elde edilecek mavi renkli en fazla mutasyonu elde ettiğinizde tamamlanacak. Tabi bu medeniyete göre farklılıklar gösterebilir. Bu başardığınız görevlerden gelecek olan yıldız tozunun 1 milyon olması demek anlamına geliyor. Peki görevlerde kazandığımız süreli ya da süresiz olanları nereden göreceğiz derseniz de hemen sizlere onu da göstereyim. Hemen buraya tıklayarak görebiliyorsunuz. Oyunun son güncellemesiyle ilgili anlatacağım artık bunlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala hala da abone değilseniz artık abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni videolarda görüşünceye dek de hoşça kalın.